Define ve arkeolojiye hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzun konusu yeni çıkartacağımız, daha doğrusu piyasaya daha çıkmayan ama çok yakın bir zamanda böyle piyasaya çıkacak olan bizim kendi grubumuzun, ekibimizin ürettiği bir makine ile alakalı olacak. Bir nevi onun tanıtımını yapacağım sizlere. Çok yakın bir zamanda arkadaşlar bu çıkacak olan cihazımızın internet sitesi yani web sitesi ve işte bütün bilgileri erişime açılacak ama daha piyasaya sürmediğimizden dolayı daha açılmadı arkadaşlar. Bazı yasal prosedürleri yerine getiriyoruz. Onları tamamlıyoruz. Tamamlandıktan sonra inşallah web sitesi de açılmış olacak. Erişime açılmış olacak. Web sitesinin içerisinde test videolarımızı, kullanma videolarımızı, bütün bilgilerimizi, özelliklerini, fiyatını ve nasıl sipariş vereceğinizi ve ofis bilgilerimizi, ofisimizin adresini, nerede olduğu dair bütün bilgiler yer alacak. İnternet sitesine girip oradan inceleyebileceksiniz ve ön siparişi de hatta internet üzerinden de verebileceksiniz gerekli şartları yerine getirdiğiniz şekilde arkadaşlar. Sadece bu videomuzda arkadaşlar ben sizlere belki bütün özellikleri olmayacak ama çünkü çok özellik var ama belli başlı böyle ön plana çıkan özelliklerinden sizlere bahsedeceğim. Ve siz de en azından şimdiden cihazımızı biraz tanımış olacaksınız. Ne kadar bizim için uygun, ne kadar bizim için faydalı ve kullanımı bizim için ne kadar kolay olduğunu ve nerelerde kullanmak için bu tasarlandığı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Videomuzun açıklama kısmında ben belirteceğim. Gerçi bunları burada anlatmamıza gerek yok. Açıklama kısmında yazacağım. İlk çıktığı zaman arkadaşlar cihazımız inşallah bunu da bizden sizlere karşı bize vermiş olduğunuz destek için yapıyoruz. 2 ay süreyle geçerli olacak şekilde cüz'i bir fiyatla satılacak arkadaşlar. Fiyatını burada söylemek istemiyorum. Açıklama kısımlarından olmasa yazarım. TikTok kanalımızdan da aynı şekilde biz yayınımızı yapıyoruz. Define ve Arkeoloji TikTok kanalından da yayınlarımızı yapıyoruz. Orada da gerekli açıklamaları yapıyoruz. Oraya da istiyorsanız katılın şimdiden. Çünkü orada da ağırlıklı olarak yayınlarımız var. Canlı yayınlarımız da var. Videolarımız da var arkadaşlar. Dediğim gibi bu cihaz hakkında biraz sizlere bilgi vermek istiyorum. 2 ay süreyle çıkacak cüzi bir fiyat olacak arkadaşlar. Ondan sonra 2 aydan sonra normal hak ettiği yani olması gereken fiyatta satışları devam edecek. İlk satış ofisimiz inşallah Kadıköy'de olacak arkadaşlar. Ve daha sonra da biz bayilik vereceğiz. Yani 2 aydan sonra indirimli satışlar bittikten sonra bayilik vermeyi düşünüyoruz. Tabii ki bu şartları, bu detayları daha sonra sizlerle zaten paylaşırım. Ama cihazın özelliklerinden, belli başlı özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi cihazımız arkadaşlar bir dedektör değil. Öyle piyasada satılan her tarafta her şeye öten, sinek vızıldaması gibi öten böyle belki değil kesinlikle bir şeylerin üzerlerinden bizi geçip götüren, bir şey yok diyen veya işte gücü yetmeyen, çekmeyen cihazlardan değil bu. Bu bir yere gidip kurduğunuz zaman altında ne var ne yok kesinlikle varsa var yoksa yok diyecek sizi boşuna zamandan ve işte madden veya işte fiziken böyle tasarruf sağlayacak. Şunu söylemek istiyorum. Cebinizden boşu boşuna para çıkmayacak. Boşuna yorulmayacaksınız. Ve psikolojik olarak bunalıma girmeyeceksiniz arkadaşlar. Zamanınız da boşa boşa gitmemiş olacak. Tam bizler için tasarlamış olduğumuz bir cihaz. Şimdi bunu nasıl tasarladık arkadaşlar? Bunu kimler tasarladı? Önce onlardan bahsedeyim. Şimdi bizim ekibimiz var arkadaşlar. 10-15 kişilik ekibimiz var ve ekip derken biz bu grubuz. Yani herkes kendi üzerine düşen işi yapıyor. Kodlamacısı, yazılımcısı, işte bu işin pazarlama boyutunda olan kişiler ve farklı böyle bu cihazı ortaya çıkartabilmemiz için farklı iş kollarından birleştiğimiz bir ekibimiz var. Bu cihaz yaptık, her şey hazırlandı. Şu anda arkadaşlar farklı bir ülkede bunun dış aksamını yapıyoruz, tamamlıyoruz. Yani iskeletini, kaportasını diyeyim artık anlayacağınız tarzda. Sonuçta o kodlama yaptığımız elektronik aksam açık olarak kullanılmaz. Onları bir şekilde bir kalıbın içine sokulması gerekiyor ya. İşte biz de onları şu anda tamamlıyoruz. Ön siparişimiz bizim 1000 tane yapacağız. 1000 taneyi piyasaya süreceğiz. Ve büyük bir ihtimal bu 1000 tane arkadaşlar 2 ayın içinde bitecektir. Çünkü birazdan anlayacaksınız niye böyle söylüyorum. Çünkü 2 aydan sonra asıl hak ettiği fiyat çok farklı. Hak ettiği fiyatın arkadaşlar onda bir fiyatına satılacak. Öyle söyleyebilirim size. Bu ekibin içinde olan öncelikle herkese bu cihazı çıkartmamıza yani ortaya çıkmasına yardımcı olan, emek veren,
Emeği geçen herkese burada tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kendime de aynı şekilde olmak üzere. Çünkü ben de bu ekibin içindeyim. Şimdi arkadaşlar burada hepimizin tabii ki farklı farklı rolleri var bu konuda. Cihazı çıkartmamız için aldığımız roller var. O roller mesela ben de bu işin neresindeyim? Sonuçta biz sahadan gelen define, arkeoloji, tarih, sonuçta sahaya çıktığımız zaman başımıza gelen sıkıntıları bilen, ne zorluklar yaşıyoruz onları bilen ve sadece videolarda öyle anlatılmak için söylenen yalan laflar değil. Gerçek anlamda neler yaşıyoruz bunların hepsini biliyoruz ve bu işin bir de yasal boyutu var. Yasal boyutundaki zorlukları da bilen bir kişi olarak ve bu işin içinde birebir yaşamış bu zorlukları bilen bir kişi olarak nasıl bir cihaza ihtiyacımızın olduğu konusunda hangi özelliklerin olması gerektiği konusunda ben o tarafındayım bu işin. Yani buradaki cihazın kullandığımız zaman bize rahatlık sağlayacak bütün özellikleri benim sayemde o cihaza adapte edilen özelliklerdir arkadaşlar. Bu cihazdaki bütün özellikler bizim sahaya çıktığımız zaman zamanımızdan tasarruf ettirecek, bizi yormayacak, herhangi bir şey anında bütün yani oradaki sistemdeki bütün o her şeyi silebileceğimiz, yani bunlar detaya fazla girmek istemiyorum. Ne için kullanacağınızı zaten siz biliyorsunuz. Ben birazdan da anlatacağım. Ve her sene yeniden böyle cihaz çıkartıp cihaz almak zorunda kalmayacağınız gibi kullanım açısından da çok kolay. İkide bir elinizle böyle sallayıp akşama kadar omuzlarımız ağrıyor diye böyle bir iki ay böyle onun ağrısını çekmek zorunda kalmayacağınız ve aldıkları veri anlaşılır bir şekilde olması için elimden geleni yaptım. Elimden geldiği şekilde karşı ekibimize söyledim. Onların da aynı şekilde özelliklerini yapmalarını sağladık arkadaşlar. Burada cihazın arkadaşlar ilk olarak Türk kullanıcılarına özel yaptık. Bu demek değil ki yabancılar kullanamayacak çünkü onlar için de dil var. Dil seçenekleri var ama nasıl ki yabancı ülkedeki insanlar cihaz çıkardıkları zaman ki bu resmi dil olduğu için aynı zamanda oluyor. İngilizce olarak başta geliyor. Arkadaşlar o konu onlar öyle yapıyorsa biz de böyle yapıyoruz. Açıldığı zaman cihaz Türkçe açılacak. Türk bayrağı gelecek logo olarak. Bayrağımız da orada dalgalanacak arkadaşlar. Bu bir. İkincisi isteyen dilini değiştirecek bir dünya dile bayağı birçok dillere arkadaşlar sizlere burada diğer arkadaşlarımız için de söylüyorum. Yabancılar için de söylüyorum. Kullanmaları için dil seçenekleri olacak. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama Türk bayrağını görecekler inşallah. O şekilde tasarladık. İsmini de zaten başta videonun başında yazdık. İsmi de o şekilde TR ile başladı. Özellikle bunu da özellikle yaptık. Ülkemize inşallah çıktığı zaman hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş cihazın özelliklerini ben şöyle not almışım. Tabii ki belli başlı olanların not almışım. Hepsini burada anlatmamıza imkan yok. Ama internet sitesi, web sitesi açıldığı zaman buradan ben bildireceğim. Siz de zaten açıldığı zaman anlarsınız. Linkini de paylaşacağım. Direkt internet sitesine erişim açılmış olacak. Gireceksiniz, inceleyeceksiniz ama TikTok kanalımız var arkadaşlar. Bakın buraya mutlaka katılın. Define ve Arkeoloji TikTok profilimize takip edin. Orada yayınlarımız ağırlıklı olarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü burasıyla orasının arasındaki veri akışı farklıdır. Yani ondan dolayı orada da yapmaya çalışıyoruz. Daha önceden yoktuk ama orada da biraz ağırlık verdik açıkçası. Oraya da katılın arkadaşlar. Şimdiden onu da söylemiş olalım. Cihazımızın içinde 4 tane gömülü farklı sistem var. Tek bir sistem değildir. Yani öncelikle teker teker bahsetmemiz gerekirse yeraltı görüntüleme modundan bahsedelim. Bunun öncelikle arkadaşlar yeraltı görüntüleme modu 200 metre alanı, yani 200 metre, 100 metre şöyle, 100 metre böyle ortada makineyi kurduğumuzu farz edelim ki daha sonra birazdan bahsedeceğim konulardan. 85 metre derinliğe ulaşabiliyor arkadaşlar. Bu net. Fazlası atılmış hali. Öyle söyleyeyim size. Bu bilginiz olsun. Netidir arkadaşlar. Eğer ki 200 metre değil de daha dar alanlarda arama yaparsanız, yani onların kablolarını daha dar alanlara çakarsanız bu derinlik biraz daha artabiliyor ve veri hızı ve netliği daha da net oluyor. Çünkü cihaz geniş alanı taramakla uğraşmıyor. Alan dar olduğu için verileri, bütün gücünü aradaki arayacağı bölgeye verdiği için hem veriler daha hızlı çıkıyor sizlere, daha net, daha anlaşılır ve daha derine ulaşılabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada sağ olsunlar telefonlar geliyor. WhatsApp'tan olsun, Telegram'dan olsun, TikTok'tan olsun. Arkadaşlar sağ olsunlar. İlgi bayağı çok. Şimdiden ben alacağım diye yalvaran, hatta ne olursun abi beni de yaz bitmeden 2 ay boyunca
çıktığı zaman alacağım diye, ne gerekiyorsa yapacağım diyen arkadaşlarımız var. İnşallah olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci sistemi bunun sismik tomografi sistemi. Bu sadece önce şunu da söyleyeyim. Sadece bunu bizim kazılarda, işte definecilikte düşünmeyin arkadaşlar. Bu depremlerde de kullanılabilir. Allah göstermesin. Ama yani bu şekilde de faydası olacak bir cihaz. Sadece bizim definecilik boyutunu olarak düşünmeyin. Bir de insani tarafı var bunun. Bu ne işe yarıyor? Sismik tomografi sistemi. Mesela diyelim ki yapay kaynaklı ses dalgaları yaratıyor arkadaşlar. Üretiyor. Biz bunu tabii duymuyoruz. Yapay ses dalgaları ile özellikle kapalı alanlarda bu sistem çok güzel. Hiç uğraş vermiyorsunuz çünkü. Ses dalgalarının gittiği, ulaştığı, çarptığı bütün yüzeyleri, işte boyunu, derinliğini, genişliğini, ebatını, yönünü, şeklini, açısını falan hepsini nasıl yerin altında nasılsa aynı o şekilde ekranda size çıkartıyor haritasını. Yapay ses dalgaları üretiyor arkadaşlar bu. Şimdi bu nerede kullanılır mesela? Tümülüslerde, tünellerde, mahzenlerde, mezarlarda, yeraltı tünellerinde ya veya kapalı alanlarda arkadaşlar, anlatabiliyor muyum? Yani ses dalgalarının girip çarptığı her yeri burada ekranda size 3 boyutlu olarak çizecek arkadaşlar. Alan tarama modu var arkadaşlar bir de bunun. Alan tarama modu, öncelikle şunu söyleyeyim, 1,5 kilometre çapında, yani 1,5 kilometre çapı 2,5 metre derinliğe kadar sadece tarayabiliyor arkadaşlar bu. 2,5 metre derinliğe 1,5 metre çapta alan tarama olduğu gibi tarıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun detaylarını birazdan vereceğim. Bir de lazerle haritalandırma modu var arkadaşlar bunda. Lazer, bizde bu lazer kafası o makinenin üzerine geçecek, yani bir yuvası var. O lazer kafa harici olarak isteyen alacak, isteyen almayacak. Ama aldıkları zaman ekstradan bir özellik daha olmuş olacak. Çünkü herkes kullanmayacaktır büyük bir ihtimal. Ondan dolayı mecbur koşmadık. Yani fiyatın içine dahil etmedik. Mecburi millete bunu diretme gibi olmasın diye ayrı bıraktık. İsteyen alabilir. Bu lazer haritalandırma modu nedir arkadaşlar? Ben not almışım bu arada. Karışmasın arkadaşlar, onu da işaretleyeyim. Lazer haritalandırma modu gündüzde gecede çalışan bir sistem. Gündüz göremezsiniz gözle çünkü gündüz ışığı olduğu için, ama gece fark edebilirsiniz onu. Aynı şekilde 1,5 kilometre arkadaşlar çapındaki makineyi kurduğunuz yerin çevresi komple. Çevresinde açıyorsunuz onu. Açtığınız zaman mesela bir de ayarı var. Diyorsunuz ki mesela 1,5 kilometre ötede lazerin nokta, yani noktasının vurduğu yer 1,5 metre açılsın, genişlesin diyorsunuz mesela. Yani tararsınız diyor. Hani barkod okuyucu olur ya, tararsınız. Aynı ona ben size örnekler veriyorum ki hani daha çok anlaşılsın diye. O şekilde çarptığı bütün yüzeyleri, ebatını, enini, boyunu ve işte kütlelerini, kalınlıklarını, uzunluklarını ve makineden olan mesafelerini ve birbirleri arasındaki mesafelerini hepsini ölçümlendirecek, size 3 boyutlu olarak çıkartacak. Nerede bulunuyorsunuz, çevrenizde ne var, hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz zaman neyin ne olduğunu anlarsınız. Kaya mıdır, ağaç mıdır, bilmem ne midir, hepsini anlarsınız. Yani lazerin çarptığı bütün bölgeyi tarayacak size. Nerede olduğunuzu bileceksiniz ve şöyle demeyeceksiniz. Ya şurada bir tane bak köklü bir kaya var ya, mesela örnek veriyorum 100 metre falan galiba var aramızda falan. Öyle demeyeceksiniz. Net olacaksınız o zaman. Çünkü her şeyi ölçmüş, size ölçü olarak vermiş arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Uzaktan güncelleme modu var bunun. Uzaktan güncelleme yani özelliği var, öyle söyleyeyim. Uzaktan güncelleme özelliği nedir? Ve bunu ne için koyduk onu da anlayacaksınız. Biraz daha dinlerseniz anlayacaksınız. Uzaktan güncelleme, buna makinenin bir sim kart yuvası var. Ama bildiğimiz telefonda konuştuğumuz sim kart yuvası değil bu arkadaşlar. Yani data sim kartı, yani veri akışı sağlayan sim kart bu. Sadece internet verisi sağlıyor. Konuşamıyorsunuz bununla. Gideceksiniz bir tane data sim kartı alacaksınız telefoncudan. Onu oraya koyduğunuz zaman otomatikmen interneti oluyor makinenin ve bu internette ne işe yaradığını birazdan anlayacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar derin tarama anında, yani yeraltı görüntüleme sistemi çalıştığı zaman derin tarama yaparken aynı anda alan tarama sistemini de açıp aynı anda alan tarama özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Yani birinin bitmesini beklemiyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bazıları mesela bir şey yaparken ekstra bir özellik olduğu zaman bir tanesinin bitmesini bekliyor. Birbirinden bağımsız çalışabiliyor bunlar. Çünkü neden zaman kaybedelim, doğru mu? Önemli olan bizim için bir yere gittiğimiz zaman değil mi arkadaşlar? Zaman değil mi? O yüzden bu zamanı en minimuma böyle çekmeye çalıştık. Şimdi arkadaşlar bir de GPS yer konumlama
sistemi var. Bu nedir? Bu dahilidir. Bir de biz de bunu dahili yaptık. Yani içeride gömülmüş vaziyettedir. Bu ekstra, buna para ödemiyorsunuz. Bazı makineler görüyorum böyle bu şekilde. Çok yüksek kaliteli dedikleri çok pahalı makineler var. Herkesin elinde olmayan. Onlar da mesela harici olarak satılır. Bunlar dahilidir. İçinde vardır. Bu ekstra almanıza gerek olmayacak. Mesela nedir arkadaşlar? Arama yaptığınız yerlerin verilerini, konumlarını, adreslerini, her şeyini kaydeder. Sisteminde tutar. Ve bu sistemi arkadaşlar, örnek veriyorum, kendi dahili bunun kendi hafızası, 1000 tane hafızası var mesela. Aradığınız yerlerin bütün verilerini kendi kafasında tutabiliyor ama bu zaten, buna gerek yok. İleride anlarsınız birazdan. Mesela bakıyorsunuz, aradığınız yerlere bakıyorsunuz. Bir yere tekrar gideceksiniz. Aramışsınız evet ama hani isimlendirmemişsiniz. Sadece numara olarak, rakamsal olarak bir veri ismi var orada. Bilmiyorsunuz nerede olduğunu. Yeri de unutmuşsunuz. Orada düğmesi var. Basıyorsunuz, tık, adresini size navigasyon gibi gösteriyor. Ta ki oraya gidene kadar aynı şekilde telefonunuzda navigasyonlar var ya, aynı onun gibi oraya konumlandırıyor. Yerini size gösteriyor. Her şeyini veriyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar 1000 tane bunun kendi cihazın hafızası var. Hafızada kendi hafızasına alıyor her şeyi. Bluetooth bağlantısı var. Wi-Fi bağlantısı var arkadaşlar. Bluetooth bağlantısı biliyorsunuz bütün tabletlere, telefonlara, bilgisayar sistemlerine, işte Windows'tur, Mac'tir gibi böyle, iPhone'dur, Android'tir gibi hepsine uyumlu olacak inşallah. Wi-Fi bağlantısı ne işe yarıyor? Dediğimiz gibi Wi-Fi bağlantısını paylaşım yaparsanız, dışarıya paylaşım yaparsanız kendi, çünkü orada tablet veya telefon kullanacaksınız. Doğru mu? Ve onun kendi üzerinde şeyi olmayabilir, interneti olmayabilir. O yüzden mecbur onunla bir bağlantı sağlamanız gerekiyor. Mesela Bluetooth olsun, Wi-Fi olsun, veri akışı olması gerekiyor. Oradan direkt paylaşım yapacaksınız ve elinizdeki telefonun veya tabletin veya işte her bilgisayar neyse otomatikmen internet sahibi olacak ve veri akışları otomatikmen olacak arkadaşlar. Sesli uyarı sistemleri var. Bunu istiyorsanız açabiliyorsunuz, istiyorsanız kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bunun bulut depolama sistemi var. Yani veri senkronize ediyor verileri. Yani bizim mesela diyelim ki e-mail adreslerimiz var. Google var mesela. Bir tane bulut sistemi var. Hepsinin bulut sistemleri var. Yani bizim yazdıklarımızı, fotoğrafları, işte ne bileyim videoları otomatikman ayarladığımız zaman o bulut sistemine senkronize eder devamlı. Değil mi? Yani onun da sonra hatta telefonunuzda da var. Bazen işte bulut sisteminin hafızası doldu, tekrar yer almak için yeri yükseltin diye böyle bir şeyler çıkar. Çünkü belirli bir gigabayta kadar verilir. Yani otomatikman internet üstünden oraya devamlı aktarım yapar, oraya kayıt yapar. Bu da aynı şekilde ayarladığınız bir tane bulut sistemine otomatikman aldığınız verileri, o aldığı verileri otomatikman oraya senkronize edecek. Oraya gönderecek. Yani bu buradaki telefondaki, tabletteki veya işte bu kendi makinenin hafızasındaki şeyi silseniz bile buluttan oraya ulaşabileceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra arkadaşlar toprak analizi var. Toprak analizi. Toprak analizi dediğimiz zaman arkadaşlar gittiğiniz bölgeyi önce toprak yapısını analiz eden bir sistemi var bunun. İşte mineralli mi gibi böyle toprağını önce analiz ediyor. Bir önce size bilgi veriyor bu konuyla alakalı. Ondan sonra da ona göre gereken işlemleri ona göre yapıyorsunuz. Tabii ki bu toprak analizi derken bunun bir detayları var. Şu anda bir de söyleyip de videoyu hani uzatmış olmak istemiyorum. Sadece başlık olarak ben genelde söylüyorum. İleride zaten internet sitesi açıldığı zaman oradan gireceksiniz, bakacaksınız. Hangi özellik ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor, çalıştığı zaman çalışma sistemi nedir? Aynı şekilde çalışırken ve aynı zamanda 3 boyutlu olarak, animasyon olarak da çizimli olarak aynı şekilde çalışma sistemleri ne işe yarıyor, her şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Şimdilik ben ön bilgi olarak bunları sizlere veriyorum. Bir de arkadaşlar uzaktan açma kapatma özelliği var bunun. O ne işe yarıyor diyeceksiniz mesela. Arkadaşlar bu elinde dedektör değil ki her zaman tuttuğun bir şey. İstediğin zaman düğmeye basabilirsin. Bir de aç kapat, bir de uyku modu var mesela. Bu ne işe yarıyor? Bu şimdi bir yere kuruyorsun makineyi. Daha sonra bahsedeceğim nasıl makinenin nasıl kuruluyor, nasıl bir makine olduğunu ama önce ben sadece bunları size söylüyorum. Diyelim ki makineyi kurmuşsunuz. Her şeyle kazıklarını çakmışsınız. Arama yapıyorsunuz değil mi? 1,5 kilometre tarama yapıyor. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi sen gidip de o veri verdiği yere gitmişsin mesela. Kendini sonuçta ekranda görüyorsun. O da nasıl olduğunu söyleyeceğim. Ekranda görüyorsun. Sana verdiği noktanın üzerine gitmişsin. Aranda var 500-600 metre makineyle. Şimdi açıp kapatmak için geri oraya mı gideceksin yanına ikide bir? Düğmeye basıyorsun uzaktan arkadaşlar. Elinizde böyle bir şey var zaten. Onunla arasında veri alışverişi olan. Yani makinenin onu gördüğü bir şey var böyle. İnternetle bağlantılı küçük böyle arabanın anahtarlığı gibi diyelim. Aynı onun gibi. Onu yanınızda taşıyorsunuz. Makine veriyi oradan görüyor. Yani ekranda kendinizi görmüş oluyorsunuz. Gittiğiniz her yere nokta gibi siz gözüküyorsunuz.
Öyle daha kolay çünkü verdikleri verinin hangi noktayı nerede vermişse onun üzerine gidince tam onun üstünde olduğunu anlıyorsunuz yani. Diyelim ki araştırma yapıyorsunuz. Verdiği bir veri var. Siz de o veriye göre araştırma yapıyorsunuz. Makine boşu boşuna çalışmasın diyorsunuz mesela. Uzaktan o düğmeye basıyorsunuz. Kendini uyku moduna alıyor. Ekstra harcamaların enerjiyi kapatıyor. Ama hala çalışır. Sizi bekliyor yani. Öyle çalışıyor. Ondan sonra bastığınız zaman tekrar zaten uyku modunda olan makine uyanıyor ve çalışmaya devam ediyor. Uzaktan, ama yanına gittikten sonra istiyorsanız tamamen kapatabilirsiniz. Arkadaşlar, yapay zeka desteklidir. Bazı özellikleri yapay zeka desteği olduğu için size zamandan tasarruf ettirecek ve ekstradan kolaylıklar sağlayacak. Size bazı öneriler sunacak. Bazı sorular soracak. Böyle mi yapalım, öyle mi yapmak istersin gibi. Belki de senin sormak istediğin soru karşına çıkacak ve hiç uğraşmayacaksın. Direkt o şekilde tıklayacaksın. Zaten dokunmatik ekran var. Her şeyini kolayca yapmış olacaksın. Tüm cihazlarda arkadaşlar uyumludur bu. Az önce de söyledim. Android, işte iOS olsun, ondan sonra Windows olsun gibi bütün her şeye uyumlu olacak. Yani sadece Android'de çalışıyor veya ne bileyim bizim vereceğimiz tablette çalışıyor diye bir şey olmayacak. Yalandan kırılsın da sadece biz satalım diye öyle bir şey yok arkadaşlar. Ayrılabilir gövdesi var. 3 parçadan oluşur arkadaşlar. Bu çok kolay bir kurulumu vardır makinenin. 3 parça. En üst yönetim panelinin olduğu kısım, orta kısım, kabloların yan kablo ucunda kazık olan kabloların, yere çakılacak kabloların takıldığı orta kısım. Bir de alt kısım, alttaki ayakların yere elektrik verdiği ve asıl yani elektronik aksamın ve en önemli elektronik aksamın olduğu alt kısım. Arkadaşlar 3 parçadan oluşuyor. Bunlara gidiyorsunuz. Önce kuracağınız yere alt koyuyorsunuz. Ondan sonra orta kısmını üstüne koyuyorsunuz. Kilitliyorsunuz. Bunun jackları var zaten. Ayakları var. Yanlış koyma imkanınız yok. Yanlış da koysanız kendi kendine dönüyor. Yerini buluyor yani öyle. Yani dışarıdan gelen bir insan bile bunu yapar yani öyle söyleyeyim. Ondan sonra üst kısmını koyuyorsunuz. Onu aynı şekilde kendi kendine geliyor. Yerine oturuyor. Yanında kilitleri var. Emniyet kilitleri var. Emniyet kilitlerini kilitlemeden otomatik çalışmıyor. Sen buna düğmeye bassan da çalışmaz yani. Kilitliyorsunuz bunu. Birbirine geçiyor. Hepsi bir bütün haline geliyor. Ondan sonra makine birbirine elektrik veriyor ve çalışmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar kilitledik. Bu da kilitlediğiniz zaman yanında zaten contaları falan var. Aynı zamanda bu su geçirmez. Bunu da birazdan söyleyeceğim. Aynı zamanda o da sıkıştığı için daha böyle bir güvenli oluyor. Uzaktan sistem güncellemesi. Biraz da ondan bahsedelim arkadaşlar. Uzaktan sistem güncellemesi nedir? Dediniz ki mesela 1 sene oldu, 2 sene oldu her neyse zaman geçti veya 1 sene bile olmadı ama yanında böyle çok mıknatıslı böyle bir yerdesiniz veya işte çekim alanı var. Farklı farklı frekansların olduğu yerlerdesiniz veya hiç dediniz ki şüphelendiniz yani acaba sistemi bunun beyni bozuldu mu, sistemi bozuldu mu gibi yani düşündünüz de dediniz ki ya ben bunun sistemini bir tekrar güncellesem hani tekrar bir sistem güncellemesi yapsam nasıl olur? Diğerleri ne yapıyorsunuz öyle olduğu zaman? Mesela alıyorsunuz çantasının elinize artık bir yere merkezine İstanbul'a oraya buya veya ana merkezine veya işte aldığınız yere götürüyorsunuz değil mi? İşiniz gücünüzü bırakıyorsunuz. 1-2 gün onun peşinde koşturuyorsunuz. Doğru mu? Veya kargoya veriyorsunuz. Artık kargoda yolda başına neler geliyor belli değil. Geri geldiği zaman pert mi haşat mı o da belli değil. İşte gidiyor bir şeyler oluyor geri geliyor değil mi? Yani siz o zaman da hiçbir şey yapamıyorsunuz. Zaten yapamıyorsunuz çünkü elinizde değil. Geri sağlam gelse de o zaman boşu boşuna geçmiş oluyor. Doğru mu? Burada o yok. Uzaktan sistem güncellemesi. Arayacaksınız sizin izniniz olmadan bazı ayarları yapmadan ana merkeze erişim vermeden hiç kimse o makineye erişemez. Merkez bile erişemez. Bakın arkadaşlar. Hacklenmektir bilmem nedir. Bazı arkadaşlar öyle düşünebilir. Öyle bir şey yok zaten. Siz arayacaksınız diyeceksiniz ki sistem güncellemek istiyorum diyeceksiniz bana. Aldığınız bilgiler, bazı bilgiler alacaklar sizden. Size de söyleyecekler hangi ayarları yapmanız gerekiyor, hangilerine erişim vermeniz gerekiyor, hangilerini açmanız gerekiyor gibi. Onların talimatını yani sistem ana merkezin size söyleyeceği talimatları uygulayacaksınız ki oradan sistem güncellemesi yapılabilsin. Yani makinenin beynine erişilebilsin. Çünkü interneti var onun yani. Yaptığınız şekilde aynı şekilde yapacaksanız en fazla yarım saat arkadaşlar. Yarım saat sonra sisteminiz kız gibi tekrar hazır. Oradan düğmeye basacaklar tık. İstersen dağın başında ol. İstersen arama yaptığın yerde ol. Ormanda ol. Dağ yaylada ol. Önemli olan internetin çekiyor olsun. Anlatabiliyor muyum? Yok peşine göndereceksin. O kadar para harcayacaksın. Veya birisine rica edeceksin. İşini gücünü de bırakacaksın. O zamanlarda 2-3 gün 5 gün bir hafta neyse çalışmayacaksın. Çünkü elinde zaten yok gitmiş bir yere göndermişsin. Gibi öyle bir derdin de olmayacak. Gözünün önünde yarım saat içinde her şey kız gibi hazır. Her şey tamam. Sistem dediğimiz gibi sesli uyarıları var arkadaşlar. Onları açıp kapatabiliyorsunuz. Kendinizi uyarlayabiliyorsunuz. Özel kulaklıkları var. İstiyorsanız ses başkaları duymasın diye kendinize
Hani ses sadece kulaklıktan gelebiliyor. Bir de arkadaşlar yıllık versiyon geliştirme güncellemeleri var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Yıllık versiyon güncelleme, geliştirme güncellemeleri nedir? Her sene normalde bir ürün bir senede, 2 senede arkadaşlar yeni ürün çıkartırlar. Doğru mu? Yeni ürün çıkartırlar. Niye? Araçlar da aynı. Her şey aynı. Yeni bir şeyler yaparlar. Halbuki aynıdır yani. Biraz rengini, mengini, şeklini, düğmesini değiştirirler. Satarlar gider. Doğru mu? Biz öyle yapmayacağız arkadaşlar. Bu cihazı alan bir kere almış olacak. Sistem yükseltme yani geliştirme versiyonu nedir? Aynı şekilde internet olduğu zaman her yıl yeni bir versiyon yani yükseltilmiş versiyon çıkacak. Ama makinenin kendisi değil. İsteyen bunu alabilecek. Mecbur değil. Çünkü almış olduğu makine zaten ona yetiyor. Her türlü yetiyor. Yani onun hep bütün özelliklerini kullanamaz. Ama mesela var kullanan dedi ki ben daha iyi olsun istiyorum veya işte farklı özellikleri de olsun içinde istiyorum. Veya içim rahat etsin kardeşim. Elimde bu güç olsun ama ben kullanmayayım. Yani bir şey olduğu zaman kullanacak gücüm olsun diyenler. Abi ben almak istiyorum. Gereken çok cüzi bir fiyat olacak zaten. O kadar şey olmayacak. Ben almak istiyorum diyecek. Gereken şartları yerine getirecek. Aynı yayladaysa, evindeyse, nerede olursa olsun o sistem ana merkezden onun beynine yüklenecek. Eskiden çekim alanları mesela örnek veriyorum 85 metre ise biraz daha yükselecek. Ne bileyim sensör algılayıcıları farklı olacak. Ekstra özellikler olacak. Çünkü bunlar içinde dahili var. Var anlatabiliyor muyum? Bunu maksimum hale getireceğiz biz bu şekilde. O şekilde almış olduğu makinenin bir üst seviyesindeki yani bir üst kademesindeki makineyi almış gibi olacak. Sadece kendisine para vermeyecek. Anlatabiliyor muyum? Başkalarının yaptığı gibi amacımız 2'de 1 makine çıkartıp makine satmak değil arkadaşlar. Yani ben piyasadaki o sistemi külliyen kökünden değiştireceğim. Bir şey olduğu zaman ufak bir düğmeyi değiştir millete kakara gitsin. O bitecek o dönem. Şu makine bir çıksın bak ondan sonra ne oluyor görün. Şimdi fazla bazen böyle bana tehdit mesajları falan da geliyor. Bu işleri yapanlardan veya onların şakşakçılarından ama istedikleri kadar tehdit etsinler. Ellerinde kalacak o bazı sinek vızıltısı gibi öten her şeye öten o yalandan adı makine olan şeyler. O yüzden bir an önce bit pazarına mı götürüyorlar? Nereye götürüyorlar? Tahtakale'ye mi götürüyorlar? Neye götürüyorsa götürsünler. Bir an önce elden çıkarsınlar çünkü yakında satamayacaklar. Hepsi için demiyorum tabii. İyi makineler satanlar mutlaka vardır. Onlar için sözüm onlara değil tabii. Harici batarya arkadaşlar. Şimdi bunun arkadaşlar normalde 2,5-3 saate yetecek kadar içinde dahili bataryası var. Ama bu ne işe yarıyor? Bu tutup da sen onu kullan diye yapılmamış. Bunun normalde harici bataryası var. Harici batarya ekstra böyle küçük biraz daha böyle eskiden küçük mobiletlerin böyle aküleri olurdu. Onun gibi büyük değil ama biraz küçük yani. Toplamda 12 saat aralıksız arama yapabilen bir batarya bu. Oldu ki bataryan bitti de söküp takıyorsun. O arada beyindeki elektrik yok olmasın, gitmesin diye, kesinti olmasın diye yani sisteme zarar vermesin diye dahili 2,5-3 saat yetecek kadar içindeki batarya ona yarıyor arkadaşlar. Asıl burada bataryamız harici batarya. Anlatabiliyor muyum? Harici bataryamız da dediğimiz gibi 12 saat şarjı bitmiyor. Kullanabiliyorsunuz ama bu şarjı bitsin bitmesin hiç bitmeyecek. Birazdan bahsedeceğim bir konu var. Batarya için asıl derdimiz bizim buydu zaten. Defineciler olarak bir yere gidiyorsun, arıyorsun, bakıyorsun. Tam böyle yerine gelmişsin. Lazım makine tık batarya bitmiş. Ondan sonra pılı pırtı topla. Geldiğin saatleri, günler artık ne kadarsa geri eve git. Yani öyle derdimiz var ama burada öyle bir dert olmayacak. Şimdi arkadaşlar bunu aynı zamanda power bank gibi de kullanabilirsiniz. Mesela çünkü kendi telefonunuz olacak, elinizde tabletiniz olacak, onlarla bağlantılı çalışıyor ya bu. Onların da bataryaları bitiyor. Şimdi bunun bataryası bitmedi. Elindeki tabletin, telefonun bataryası bitmiş. Ne yapacaksın? Verileri göremiyorsun. Bunu da aynı zamanda oraya yerine, yuvasına, USB'ye sokup şarj edebileceksin. Her şey düşünüldü arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Burada USB 3.0'ı var, Type-C var. Bütün Android telefonlar olsun, Type-C'ler olsun, USB'ler olsun girişleri var arkadaşlar hepsi. Yani rahat kullanabileceksiniz. Arkadaşlar şimdi bunun bataryası bitme imkanı neden yok? 12 saat bunun normalde şarj kullanım süresi var ama bunun üst panelin altındaki orta panelin etrafı yani yan kısımların komplesi darbelere böyle çok büyük darbelere ondan sonra çizilmelere suya her şeye dayanıklı güneş ışığı demiyorum bakın arkadaşlar gün olsun gündüz olsun yetiyor. Gün ışığı panellerle donatılmış durumda. O paneller sayesinde bataryayı devamlı şarj edecek ve içindeki dahili olan 2,5-3 saat yetecek kadar olan o batarya da devamlı şarjlı olacak. Yani gündüz olması yetiyor. Dağın başında pilim bitti.
Artık bir şey yapamayacağım derdi yok. Gündüz olsun, o panellere gün ışığı doğsun, değsin, bitti. Her zaman bataryan full arkadaşlar, bilginiz olsun. Türk kullanıcılarına özel arkadaşlar, bizlere özel 200 sayfalık ve yabancılara aynı şekilde özel 200 sayfalık bir kitap, bir broşür var. Bunun içinde çıkan verileri, hangi veri ise, hangi rakamsa, hangi harfsa, ne çıkmışsa karşına o kitapçıkta bulacaksın. Bu işi bilmesen bile, yok işte ötekiler gibi değil yani. Ya burada şöyle bir şey var, renkli göstermiş, işte şöyle yazıyor ama acaba nedir? Falcılık gibi aynı. Acaba nedir? Biri geliyor, ben daha iyi biliyorum diyor, o da bir şey atıyor. Öteki de bir şey sallıyor. Öyle değil arkadaşlar. Hiç bu işi bilme. Orada çıkan verinin karşılığını kitapçıkta bulacaksın ve anlamı orada yazıyor. Ve Türkçe yazıyor. Senin dilinde yazıyor ya. Arkadaşlar şimdi bu niye bu kolay olacak? Zaten bunu aradığın zaman, şey yaptığın zaman, birkaç kere böyle baktığın zaman bu işi bilen, isteyen, seven insan zaten bunu ezberleyecek. Kitapçıda yanına taşımak zorunda kalmayacak ama yanınızda tabii ki bulunsun arkadaşlar, ne olur ne olmaz diye. O yüzden çok kolay bir kullanımı olacak. Yabancı kullanıcılar için de aynı şekilde, onların da diline ait aynı şekilde var. Ama burada biz Türkleri ön planda tuttuk. Türk mesela sadece Türklere 200 sayfalık, diğer bütün dillere ait hepsine de toplu bir tane 200 sayfalık yapmışız. Boşluk modu var bunda arkadaşlar. Mesela bu boşluk modu dediğin zaman metal arama diyorsun mesela. Diyorsun ki bana boşluk ver diyorsun. Ayarlıyorsun. Şu derinlikte boşluk olma ihtimali var diyorsun. Bana boşluk ver diyorsun. İşte metalleri es geç gibi ayarını yapıyorsun. Sana sadece boşluk veriyor. Ama bir defineci, bakın arkadaşlar, bir defineci insan verdiği boşluğun içinde, şimdi metal algılama dediğin için, boşluk ver dediğin için, metal da olsa, altın da olsa, ne bileyim ne olursa olsun sana onu boşluk olarak verecek. Yani toprağın içinde o maddenin, o sandığın, o küpün, her neyse, toprağın içindeki yarattığı o boşluğu boşluk olarak verecek size. Yani metal olarak vermeyecek o küpü. Küp nasıldır? Böyle küptür. Doğru mu? Onu boşluk olarak verecek. Bunu da zaten bir defineci böyle bir boşluğun olamayacağını, doğal olamayacağını bilir ve boşluk modunda bile bu bir küpün veya sandığın, her neyse, veya o mezarın yapılış, dizilişini, her şeyini anlar. Anlarsınız. Anlamanız gerekiyor zaten. Buradan bile faydası olacak size. Boşluk modu. Diyelim ki mesela metal modu. Metal moduna geçtin. Dedin ki boşluk istemiyorum kardeşim, bana metal ver. Boşlukla işim yok. Boşluk olabilir ama boşluğun içinde bir şey var mı yok mu yani? Bana metalden bahset dedin mesela. Boşlukları, tünelleri, mezarları, şeklini, dizilişini, hiçbir şeyine vermeyecek. Metal ağırlıklı çalışacak arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Zaten diyeceksiniz, şöyle de ayarı var. Diyeceksiniz ki mesela işte 1 kilodan düşük olmasın. 1 kilodan düşükleri mesela görme diyeceksin. Atıyorum mesela, hani ben sallıyorum. Tabii ki 1 kilodan düşük ayarını ona göre yaparsınız yani. Hepsini dersiniz, hepsini verir. Ne bulduysa verir mesela. Bunu niye diyorum, filtreleme konusunu? Ne kadar filtre yaparsanız, derseniz ki mesela ben şunu istemiyorum. Sadece şunları ver gibi. Mesela bilgisayar ekranına geliyorsun, bir pantolon alacaksın. Örnek veriyorum bunlar size. Pantolon alacaksın veya bir ceket alacaksın veya bir kazak alacaksın, her neyse. Buraya önüne çıkıyor 50.000 tane şey. Ne kazak görebiliyorsun ne pantolon. Yani gözün karma karışık oluyordu. Onu bulana kadar 2 saatin geçiyor. Mesela. Bu da aynı ona benziyor. Diyeceksin ki bana şununla uğraşma. Benim istediğim şu sadece metaldir. Bana şu büyüklükte, şu ebatta, şu şekilde, şu ağırlıkta, şu çaplarda sadece metal bak. Gerisiyle uğraşma. Kafanı rahat tut. Yorulma diyorsun makineye. Makine de bütün gücünü o gibi şeylere harcamıyor. Çünkü yapay zeka destekli bu aynı zamanda. Ona harcamıyor ve bütün gücünü, odaklamasını senin istediğin metale veriyor yani. Ondan dolayı hem erken hem daha net çıkıyor. Makineyi de yormuyor. Makine de daha hızlı veri veriyor bu sefer size. Filtreleme olayı budur. Makineye yardımcı oluyorsunuz. Yani bütün o sıkıntıları, her şeyi kafasından alıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunlarla uğraşma. Kafan rahat olsun kardeşim diyorsun. Sadece ben bunu istiyorum diyorsun. Bana bunu versen yeter diyorsun. O da eyvallah diyor, sana işini yapıyor. Sen de memnun, o da memnun. Tamam. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir de mineral modu var arkadaşlar. Mineral modu nedir? Gittiğiniz zaman zaten önce bu mineral modu yapmanızı tavsiye ederim. Mineral modu toprağın metal yoğunluğunu ölçer arkadaşlar. Gittiğiniz zaman, ölçtüğünüz zaman arkadaşlar mineral yoğunluğunu size zaten der. Hangi bölgede, ekranda gösterir. Hangi bölgede, ne kadar genişlikte, ne kadar derinlikte ve ne kadar derinlikten sonra yok oluyor veya daha fazlalaşıyor gibi size bölgesel böyle belirtecek. Renklerle, rakamlarla, ölçülerle size her şeyi verecek. Bir de bunu nasıl bulacaksınız mesela? Bir de onu da söyleyeyim. Ben onu unuturum
sonra söylemeyi unuturum. Not almamışım çünkü. Şimdi diyelim ki size bir alan tarama açtınız veya işte toprak analizi yapıyorsunuz veya mineral analizi yapıyorsunuz. Bu geniş alanda oluyor. 1,5 kilometre tarayabiliyor bunlar çünkü. Dediniz ki ya ekranda gösteriyor, ölçü olarak da vermiş. İşte 500 metrede demiş size. 20 metre çapında demiş, işte 2 metre 3 metre derinliğe kadar ulaşan bir mineral yapısı var diyor. Mesela hani öylesine söylüyorum şu an. Siz tabii oraya gideceksiniz de acaba neresi olduğunu nereden bileceksiniz, doğru mu? Araba anahtarı gibi böyle küçük bir şey var. Onun içinde de şey var, interneti var, yani bağlantısı var. Makine ile hep bağlantılıdır o. Makine onu her zaman görür. Arkadaşlar, onu cebinizde taşıyın deme sebebim şudur. Makine sizi görecek diyorum, yani siz kendinizi ekranda göreceksiniz diyorum ya. O hoş senin arkadaşın değil, dostun değil, senin tanıdığın değil ki seni görecek. Öyle bir şey yok. Mecaz anlamda konuşuyorum. Onun gördüğü şey, hissettiği şey o elinizdeki anahtarlık gibi olan şey. Cebinizde olduğu için o da siz nokta olarak gösterecek. O da sizin üstünüzde, senin cebinde. Başkası olacak hali yok. O sen olacaksın. Ekrandaki nokta sensin yani. Başka nasıl anlatalım arkadaşlar? Yani bilin diye diyorum. Farklı örnekler veriyorum ki aklınızda yer etsin diye yani. Öyle kendinizi ekranda gördüğünüz için zaten orada da belirtmiş ne kadar metrede gidiyorsunuz. Ekranda kendinizi anlık veri alışverişi olduğu için kendinizi görebiliyorsunuz. Takip edebiliyorsunuz yani ekranda. O yüzden verdiği noktanın üstüne kesinlikle gidebiliyorsunuz. Kaçırmıyorsunuz. Arkadaşlar, anlatabiliyor muyum? Daha neymiş? Su ve neme karşı geçirmezlik özelliği. Arkadaşlar, ondan da bahsedeyim. Şimdi diyelim ki makineyi kurdunuz. O kadar emek ettiniz, kurdunuz, kazıkları çaktınız. Ondan sonra bir baktınız ki şimşekler çakmaya başladı. Yağmur o biçim güm bum her taraf sel götürüyor. Yani yağmur yağıyor. Nasıl olacak? Şimdi makineyi toplayacak mısın? Bu hoş dedektör değil ki söküp de radyo vericileri, yani o şey değil ki söküp de çantaya koyup da sırtına koyup da gidesin. Öyle bir şey yok. O kadar emek etmişsin, kurmuşsun bunu. Su geçirmez arkadaşlar. İstersen sırayla üstüne su dökün. Su geçirmez bu. O jakları vardı ya, kilitleri. Kilitliyorsun, bitti. Yanında sadece üzerine bir şey düşmesin, kırılmasın şeklinde bir tedbirinizi alırsınız. O kadar. Yağmur yağsın, kar yağsın, sıkıntı yok. Geçin kuru bir yere, kendinizi garantiye alın. Zaten veriler ekranda gözüküyor. Elinizdeki telefonda veya tablette, oradan takibini yapın. Su geçirmez bu makine. Dayanıklı bu makineler arkadaşlar. Çünkü sahaya çıkıyorsunuz. Bunun suyu var, ne bileyim nemi var, çisesi var. Her şeyi var. Yani oldu ki bir şey oldu. Niye bozulsun makine? O kadar emek etmişiz, biz yapmışız. Bir daha size almışsınız. O kadar emek etmişsiniz. Çıkmışsınız yaylanın başına. Belki de günlerinizi, saatlerinizi, günlerinizi harcamışsınız. İşiniz gücünü bırakmışsınız. Bir umudunuz var. Niye gidip de orada bozulsun ki makine? Arkadaşlar bakın, bir de toprak sertlik analizi var. Bakın bu ne işe yarıyor? Ondan bahsedeceğim. Diyeceksiniz ki toprak sertlik analizi de ne? Evet. Başkalarını da görmediğiniz için böyle söyleyebilirsiniz. Toprak olsun sert, ne olacak ki? Biz zaten kazacağız diyorsunuz mesela. Evet, kazacaksınız ama öteki türlü her tarafı kazmayacaksınız. Benim dediğim şekilde. Toprak sertlik analizi 1,5 kilometre. Aynı şekilde alan taramanın ölçüsü alan tarama gibi yani zaten. 1,5 kilometre alanın toprak yapısının genel sertliği ve yumuşak olan bölgelerin tespiti ve nokta belirleme arkadaşlar. Nedir bu mesela? Şimdi bir yere gittiniz. Önce işte mineral yapısını, toprağın sertlik yapısını önce bakın. Alan taramasını açın, kullanın. Yeraltı görüntülemeye direkt geçmeyin. Arkadaşlar, toprak sertlik analizi açtınız, 1,5 kilometre taradı. İşte göstermiş sana, demiş ki işte 700-800 metrede demiş, 3 metre mesela, 3 metre veya işte 2,5-3 metre zaten maksimumu bu şekilde olacak. O işte toprak sertliği analizinin aynı alan tarama şeklinde bu. Demiş ki işte 3 metrede veya 2,5 metreye kadar inilmiş bir yer var. Üst genişliği işte 2 metre ölçü olarak vermiş size ve sertlik yoğunluğu demiş size mesela. Orijinal toprağa göre %50 demiş mesela. Yumuşak mesela diyor. Çünkü orijinal toprağı ölçmeye başladığı zaman orijinal ana toprağın sertlik yapısını size verir zaten. Der ki buradaki toprak sertlik homojenliği, yani baskısı, yani sertliği demiş ki, der ki size %90 der mesela veya %100 der. Onlar o diğer alan, bulduğu alanı da o ana asıl orijinal toprağın sertliğine göre onu baz alarak size yüzdelik olarak verir. Anlatabiliyor muyum? Diyecek ki mesela %50, %40 diğer orijinal toprağa göre diyor mesela. Demek ki nedir? Biz mesela şöyle anlatayım size. 1000 sene veya 2000 sene öncesinden baz alarak konuşalım.
Çok ileri gitmeyelim, yani gerek yok. 2000 seneden günümüze gelene kadar orijinal toprağın arkadaşlar sertlik yapısı ne olur? Nasıl olur? Yani sonuçta bir sertlik yapısı var, doğru mu? Genel bir toprağın bir yapısı var. Eğer ki bir yerde bir yumuşaklık veriyorsa size, sizin defineci olarak aklınıza ne gelir arkadaşlar? Arkadaşlar aklınıza ne gelir? Aslında bu soruyu ben cevaplamamam lazım burada. Siz de yorumlardan yazmanız gerekiyor. Öyle olsa daha iyi olur, çünkü en azından bu konu hakkında ne kadar beni dinlediniz ve bu konu hakkında ne kadar kafanız çalışıyor veya ne kadar bu konu hakkında bilginiz var veya ne kadar bu işi seviyorsunuz, onu en azından ben bilirdim. Anlatabiliyor muyum? Veya hiç söylemeyeyim ben bunun niye öyle olduğunu. Siz bana bir yazın yorumlardan. Ben de size yorumlardan bunu yazayım. Hiç bahsetmeyeceğim ama bu sizin işinizi kolaylaştıracak en önemli noktalardan bir tanesidir arkadaşlar. Bir yerde neden kazı olur? Niye kazmışlar? Veya zamanla kendi kapanmış veya kapatmışlar. Doğru mu? Sonuçta bir kazı var. Niye kazılmış olur yani? Otomatikman ortaya bu çıkıyor zaten ya. Arkadaşlar yani demeyecektim ama yine de söyleyeyim bari. İçimde kalmasın böyle. Yine de yorumlardan tabii ki yorumlarınızı beklerim. Yazarsınız, sorularınız varsa sorarsınız. Böyle olduğu zaman arkadaşlar, ben sabırsız bir insanım, bak bunları da söylüyorum. Başkası olsa söylemezdi, sırf yorum alayım diye söylemezdi ama olsun, söyleyelim. Gideceksiniz, diyeceksiniz ki evet burada bir çalışma olmuş, otomatikman orada arama yapacaksınız ve belki de gerçekten de kazılan biri olduğu için orada bulacaksınız ve o kadar yeri aramayacaksınız. Boşuna uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Olay budur. Tek tuşla hafıza silme arkadaşlar. Tek tuşla hafıza, oldu ki bir şey oldu. Özel bir düğmesi var. Basıyorsunuz. Buluta depoladığı her şeyi siler. İçindeki hafıza her şeyi siler. Bu tuş ne işe yarıyor? Ne için yaptık? Onu bana yorumlardan yazın arkadaşlar. Biz acaba bunu niye yaptık? Arkadaşlar makinenin ağırlığı 15 kilo. 15 kilo en düşük bu şekilde yapabildik. Çünkü bu makine radyo vericisi değil arkadaşlar. Kabloları var. 100 tane kabloları var. Minimum incelikte yaptık. 100 tane kablonun yüzünde kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Bir atlamanı veya iki atlamanı sokabilirsiniz. Çok böyle önemli veriler almak istiyorsanız hepsini kullanacaksınız. Ucunda kazıkları var. 100 metre böyle, 100 metre böyle, makine ortada, etrafa çakıyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Özel düğme var dedim ya, siliniyor. O sildiği zaman da verileri geri getirilmiyor arkadaşlar. Özellikle bu düğme, bu silme düğmesini niye yapmışız? Onu ben sizden yorumlardan istiyorum. Bakalım bir defineci olarak biz bunu niye yaptırdık? Yani hafızayı, bulutu, her şeyi sıfırlıyor arkadaşlar. Neyse, daha çok özellik var. Şarjım bitmek üzere, o yüzden fazla uzatmayacağım. İnşallah yakında arkadaşlar görüşürüz. İnşallah yakında piyasaya çıkacak. Piyasaya çıktığı zaman haberiniz olacak. Bilginiz olsun. Sizlerden mutlaka bu tuş ne için yapılmış onu yorumlardan yazın. Bakalım kim ne kadar defineci, anlayalım bakalım. TikTok'ta arkadaşlar yayınlarımız var. TikTok'a da katılın. TikTok'ta yayınlayacağım aynı şekilde bu videoyu da. TikTok'takilere de söylüyorum. Define ve Arkeoloji YouTube kanalımız var arkadaşlar. Define ve Arkeoloji YouTube kanalımıza da abone olun. Çünkü orada da çok güzel videolarımız var. Orada da aktifiz. Bilginiz olsun. Her tarafta iletişimimiz olsun. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere ve çıktığı zaman bize destek veren, paylaşım yapan, videolara beğenen veya işte abonelikten, özellikle abonelik satın alan arkadaşlarımıza da bizim 2 ay boyunca ekstra %15 indirimimiz olacak arkadaşlar. Özellikle abonelerden, zaten abonelik alan arkadaşlarımızı biliyorum. Burada yazıyor zaten, her şey belli. Onlara da %15 ekstra indirimimiz olacak. Desteklerini gösteren beğeniler, paylaşımlar, yorumlar, işte farklı insanlara böyle paylaşım yapıp kitlemizi artıran arkadaşlarımızı, özellikle abonelikten destek olan arkadaşlarımıza da dediğim gibi %15 indirimimiz olacak. İnşallah bir de şunu söyleyeyim unutmadan, her 100. cihaz bedava vereceğiz. 100. müşteri kendini bilmeyecek ama sistemsel sonuçta belli. Aldığı zaman 100. müşteri ise cihazımız bedava olacak. 1 yıl boyunca devam edecek arkadaşlar. 1 yıl boyunca her 100. cihaz bedava gidecek, bilginiz olsun. Piyasayı var ya, gerçekten değiştireceğim. Piyasayı değiştireceğim. Biz ne kadar eziyet çekmişiz arkadaşlar, biliyor musunuz bu yollarda? Biz de defineciyiz. Biz de bu işleri yapıyoruz. Biz de sizleri çok iyi biliyorum yani. Bu zorlukları, bu parasızlığı çok iyi bilirim. O yüzden en iyi cihazlar en iyi insanların elinde olacak şimdiden sonra. Gidip de yalandan zırt pırt oraya sinek gibi öten şeyleri yalandan cihazda alıp da cebe para indirenleri yakında göreceğim, bakalım ne yapacaklar. Çoğunu demiyorum. Çoğu gerçekten Allah için iş yapan da var tabii bu işin içinde ama o da bize denk gelmiyor nedense. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Yakında zaten buradan açıklarım. O zaman takipte olan arkadaşlarımız haberdar olurlar ne zaman çıktı. Çünkü haberdar olmazsanız 2 ay boyunca bu satış böyle devam edeceği için 2 ay sonra gittiğiniz zaman bir şey bulamayacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi eyvallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.